Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle yine bana çok sorulan örgülerde dikişleri nasıl yapıyorsunuz? Şimdi ben şöyle bir teknik uyguluyorum. Çok düzgün ve gizli bir dikiş oluyor. Hiç belli olmuyor. Kaba bir dikiş olmuyor. Onu nasıl yaptığımı sizlere şöyle iki tane küçük parça ördüm. Onun üstünde iki diyelim ki bir arka bir ön birleştireceksiniz yanlarını ya da koltuk altı, kol altı, kolun altındaki dikiş olabilir. Örgünüzün her yerinde kullanabilirsiniz bu dikiş tekniğini. Çok düzgün ve kaba oluyor. Farklı bir renkle dikseniz bile kesinlikle görünmüyor. O kadar muntazam ve görünmez, gizli bir dikiş yapmış oluyoruz. Şimdi onu nasıl yapacağım? Onu göstermeye çalışacağım. Gene teknik bir video olacak ama eminim çok işinize yarayacaktır. Şimdi ben şöyle bir iğneye, ucu küt bir iğneye farklı bir renk iplik taktım ki anlayabilin diye. Şimdi nasıl yaptığımızı hep beraber görelim. Evet, şimdi iğne ipliğimi aldım. İlk etapta şu yanları ben sıranın sonunda örmeden alıp sıranın başında alıyorum ya, şöyle düzgün olması için. Şunun hemen şunu ilk ilmek farz ediyoruz. Bakın şunu şöyle çektiğim zaman şu arada şöyle minik bir ters ilmek gibi bir ilmek oluyor. Oraları kullanarak dikeceğiz. Dikiş yaparken. Şimdi ilk başlarken şu ilk baştakine komple bir batıyoruz şu şekilde. İpliği böyle boşta bırakıyorum. Siz düğüm atıp o şekilde de başlayabilirsiniz. Aynı şekilde diğer parçanın da başlangıcına batıyorum ve iğnemi çıkartıyorum. Şu şekilde karşılıklı koyacağım ki rahat görün. İki ucundan tutturduk. Şimdi yapacağımız şey şu arada bakın küçük bir ters ilmek gibi bir ilmeğimiz var. Oradan batıyorum. İpliğimi çekiyorum. Aynı şekilde bakın şurada arada küçük bir ters ilmeğimiz var şöyle. Ona batıyorum. İpliğimi çekiyorum. Bakın bol bol bırakıyorum. Kapatmıyorum ilmekleri. Aynı şekilde devam ediyoruz. Çıktığımız yerdeki boşluğa batıp bir sonraki bakın tam şu ilmek ilk ilmeğimiz, hemen onun yanındaki ikinci ilmekle şu baştaki ilk ilmeğin arası bu. Oradan batıp böyle çekiyorum. Bakın böyle böyle dikeceğiz bunu. Yine son çıktığım yerden boşluktan batıyorum. Bakın burada minik bir ters ilmek gibi bir ilmek var. Ona batıyorum. Geçiyorum diğer parçaya. Bu boşluğa batıyorum. Bakın şurada gördünüz mü? Ters bir ilmek gibi. İğne ile ucunu kaldırdığınızda çok rahat bulabilirsiniz. Bakın göstereyim. İlmeğin boşluğuna batıyorum. Bakın iğne ile ucunu kaldırıyorum. Gördünüz mü? Burada. Böyle dikiyorum. Tekrar göstereyim. İlmeğin boşluğuna batıyorum. Bakın kaldırıyorum iğneyle. Buna batıyoruz. Şu şekilde sağlı sollu gidip geliyoruz. Böyle bol bırakabilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Sonra bakın çekiyorum. Şu ipliğimi de tutayım. Kaçmasın. Çekiyorum ve dikişimi kapatmış oldum. Gördüğünüz gibi.
Çok fazla da çekmeyin. Gerip de örgünüzü kasmasın. Gördüğünüz gibi farklı bir renk iplik kullanmama rağmen neredeyse hiç belli olmuyor. Ben bilerek farklı bir renk kullandım. Hani rahat ayırabilin diye. Gördüğünüz gibi çok da temiz bir dikiş oluyor. 2 düz ilmek yan yana gelmiş oldu. Şimdi bundan sonra o kadar bir kısım tutturdunuz diyelim. Şöyle parmağınızın üstüne alıp örgünüzü bu tarafı dikmişiz. Şimdi buradan batıyorum ve şu aradaki ters ilmekten çıkıyorum. Bir sonraki ilmeğin boşluğuna batıyorum ve aradan ters ilmeğimi buluyorum. Boşluğa batıyorum. Bakın hemen geliyor zaten iğnenin ucuna. Boşluğa batıp ters ilmeği yakalıyorum. Bir o taraftan bir bu taraftan birer tane birer tane bu şekilde komple bütün örgülerinizi dikebilirsiniz. Şimdi biraz daha dikeyim istiyorum ki tersinden nasıl göründüğünü de göstermek istiyorum, belli olsun. Çok rahat oluyor ve çok da düzgün duruyor. Kaba olmuyor. Gizli dikiş hiç ön yüzden sanki bütün bir örgüymüş gibi görünecek. Evet. Şimdi diktiniz diyelim. Daha önceki yere bastırıp şu şekilde hafiften çekip örgünüzü düzeltebilirsiniz. Sanki hiç dikiş yokmuş gibi 2 düz ilmek yan yana geliverdi. O yüzden ben bu dikişi çok seviyorum. Arka yüzü de bakın böyle. Hiç belli belirsiz, yani çok aşırı bir kabalığı yok. O yüzden şöyle çok fazla çektiğiniz zaman, bakın çekerseniz çok fazla büzüşür örgünüz böyle. O yüzden çok fazla çektirmeden, yani şöyle esnek olsun, kasmasın, böyle tertemiz mis gibi bir dikiş elde edersiniz. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Benden bu kadar bugünlük. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.